Selam arkadaşlar, ben Özlem Akçin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza yepyeni bir video ile geldim. Şöyle güzel bir tiny house videosu ile geldim. Bu güzel evi bugün tanıtacağım size. Çok güzel, harika bir video olacak. Ama öncesinde size gerçekten böyle yüzümü buraya kadar güldüren, sizin de yüzünüzü güldürecek harika bir haberle geldim. Şöyle dönelim. Daha önce videosunu çektiğim, hatırlayacaksınız. Sıkı takip edenler hatırlayacaktır. Bu küçük tiny house'tan size güzel bir konaklama hediyesi veriyorum. Sizin için 2 kişi bir gecelik Temmuz ayında güzel bir konaklama hediyesi veriyoruz. Tüm detayları aşağıda açıklama kısmında göreceksiniz. YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor ve şu aşağıda gösterdiğim Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Bol şanslar diliyorum şimdiden size. Umarım sen kazanırsın diyorum. Şimdi arkadaşlar, size bu güzel haberi verdikten sonra biz asıl konumuza dönelim. Hemen yanında bulunan, geldiğimizde de göreceksiniz zaten, hemen yanında bulunan, buraya yeni gelmiş olan bu tiny house'u anlatacağım bugün size. Tanıtacağım tüm detaylarına kadar. Ama öncelikle kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, bugünkü tiny house'umuz 15 metrekare. 15 metrekarenin içerisinde yaşayabilir misiniz? Hadi hemen başlayalım çok uzatmadan. Öncelikle biliyorsunuz ki genel olarak evin dış kısmını göstermeyle başlıyorum. Hemen evimizin dış kısmını gezdireceğim size. Gördüğünüz gibi kocaman camları var. Camların büyük olmasının nedeni tabii ki iç kısmın daha geniş görünmesi amaçlı yapılıyor böyle. Gerçekten bu evin camları baya kocamanmış. Yani şurada bir duvar boyu kadar cam görüyorum. Artık biliyorsunuz arkadaşlar, hemen hemen her tiny house videomda bahsediyorum. Bu evlerin teknik kısımlarından genel olarak hemen hemen aynı oluyor. Bu evin yapımında da ağaç olarak Sibirya ve Fil çamı kullanıldı. Dış görünüşü gördüğünüz gibi daha doğal dokunuşlar kullanılmış, daha doğal bir renk kullanılmış. Doğal görünsün amaçlanmış anladığım kadarıyla. Altında remork var yine. Tekerlekli bir ev. En güzel yanı bence bu. Ben özellikle tekerlekli olanlarını seviyorum tiny house'ların. Şu kısmına götürmek istiyorum sizi. En merak edilen kısımlarına yine götürmek istiyorum. Su ve elektrik ve kanalizasyon giderinin nasıl sağlandığını anlatacağım. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Nasıl yapmak istediğinize göre değişir bunlar. İşte güneş enerjisiyle elektrik alabilirsiniz ya da kuyu açtırıp su çekebilirsiniz. Bulunduğunuz arazide kuyu açtırabiliyorsanız. Bu arazide işletme sahibi bütün ihtiyaçları buraya çekmiş. Yani su borusu çekmiş. Bütün hepsi şu kısımda. Görebiliyor musunuz? Elektrik çekmişler buraya. Şimdi evin arka tarafını göstermek istiyorum size. Şurada kanalizasyon ihtiyacı için bir boru var. Şu kısmı merak ediyorsanız eğer, ben bu kısmın açıkçası böyle elektrik aksamları falan var diye düşünmüştüm ama değilmiş. Evin iç kısmından bir bölme yapmışlar buraya. Burayı kiler olarak kullanıyorlarmış yani. İç kısmında da bunu göstereceğim size. Evin dışına dair hemen hemen her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Evimizin ön kısmına geldiğimizde şöyle güzel bir alanını görüyoruz. Hemen veranda kısmına çıktım. Yaşayarak göstermek istiyorum size böyle. Oh, oturdum mis gibi. Şuraya da küçük bir sehpa atabilirsiniz. Şimdi bu kısmın kullanılabilir alanını söylemem gerekirse size, derinlik kısmı 1 metre 20 santim kadar var. En kısmı da 3 metre kadar var. Yani burada 2 kişi rahatça oturup şuraya küçük bir masa atıp, küçük bir sehpa atıp kahvaltısını yapabilir, kahvesini içebilir. Yeter ki önünüzde güzel bir manzara olsun. Evimizin dışını yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Ufaktan yağmur da başladı. Hemen çok fazla uzatmadan evimizin içine girelim. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Bu evde farklı olarak ben hemen hemen tanıttığım bütün evleri öncesinde kamerayı açmadan önce bir giriyorum, şöyle güzelce bir geziyorum, bakıyorum nerede ne var diye. Ama değişik oldu. Bu evi ilk defa şu anda sizinle birlikte görüyorum. Ben genel olarak kendi deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Eve girer girmez ilk dikkatimi çeken şey odanın çok büyük görünüyor oluşu. Tabii ki en büyük sebebi şu camın çok büyük oluşu. Hemen
şu kısma oturmak istiyorum. Buraya çok pofidik bir oturma alanı yapmışlar. O oturma alanının sol tarafı da cam, karşısı da cam. Mis gibi. Gerçekten çok keyifliymiş, şimdi oturunca fark ettim. Camların çok geniş olduğundan bahsettim ama muhtemelen siz de benim gibi şeyi düşünmüş olabilirsiniz o sırada. Burası çok güneşli olursa nasıl olacak acaba? Hani içeride o durulabilir mi? Sonuçta hani tamam, ne kadar geniş görünüyor desem de küçük bir alan. Küçük bir ev. Adı üstünde küçük ev burası. Güneşten çok bunaltıcı olabilme olasılığı da var tabii ki. O yüzden şöyle koyu renk bir perde kullanılmış. Şuradan indiriliyor. Bunu böyle indirdiğinizde gayet kendi kendinize kalabileceğiniz bir ortam oluşuyor. Dışarıdan izole bir şekilde. Ama açtığınızda da doğayla iç içesiniz. Evin bu kısmını anlattıktan sonra biraz da bu kısmı anlatmak istiyorum size. Hemen şöyle dönelim. Evde çok fazla priz kullanılmış. O özellikle o da dikkatimi çekti. Ekstra fişlerinizi takabileceğiniz prizler var. Aydınlatma düğmeleri var. Orada var. Kapının girişinde var. Mutfakta var. Yani böyle kullanışlı olabilme adına hemen hemen her şeyi değerlendirmeye çalışmışlar. Şurada güzel bir masa kısmı var. Masanın ayakları yok. Ben de şimdi görüyorum. Tamamen duvara monte edilmiş. Evin ısınma sistemini şu dışarıdan getirilen elektrikli sobayla çözmeye çalışmışlar. Ekstra evin farklı bir ısıtma sistemi yok. Burada bir cam daha var arkadaşlar. Sobanın arkasında kaldım. Burayı da açıp göstermek istiyorum size. Burası da sürpriz oldu. Şimdi gördüm. Evde gerçekten çok fazla cam kullanılmış. Çok sevdim. Ben bunu müsaadenizle buna bir şeyler yapacağım. Şu elektrikli sobayı. Mutfağa dair ilk dikkatimi çeken şey rengi oldu. Rengi konusunda aslında evde bütünlük korunması amaçlanmış anladığım kadarıyla. Çünkü masanın rengi, perdelerin rengi, mutfak dolaplarının rengi hepsi aynı. Bütün olarak bakınca şık duruyor evet, ama bana göre koyu bir renk. Ben koyu renkleri sevmiyorum. Özellikle böyle küçük evlerde daha açık renk kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsaydım muhtemelen oraya ya beyaz kullanırdım ya böyle açık krem tonlarında bir şeyler kullanırdım. Ama bütünlük olarak güzel olmuş. Buzdolabı ve ocağın küçük olması dikkatimi çekti. Bakın genelde küçük evlerde zaten buzdolapları küçük kullanılıyor. Burada ocak da küçük kullanılmış. 2 tane gözü var ocağın. Burada da mikrodalga koymuşlar. Evin dolaplarının içi de gayet kullanışlı. Yani mutfağımızın geneline bakarsak kullanışlılık açısından böyle küçük bir eve göre bana göre yeterli. Size göre nasıl bilmiyorum. Yorum kısmına evle ilgili fikirlerinizi, benim fikirlerimle ilgili sizin de fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Mutfağımız bu şekilde arkadaşlar. Evin şu kısmına geçersek şurada portmanto yerine şöyle duvara monteli askılıklar yapmışlar. Yine yerden tasarruf sağlamak adına kıyafetlerinizi, ceketlerinizi buraya, bu bölüme asabilirsiniz. Bu arada çok alçak değil. O da dikkatimi çekti. Yani ben 1.65-1.66 boylarında bir insanım. Hiç de daralmıyorum. Gayet 1.80-1.90'lık insanlar da bu evde bu yükseklikte yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani hiç daraltıcı ve bunaltıcı değil. Mutfağın hemen yan kısmında banyo ve tuvalete giriş kısmı bulunuyor. Tabii ki sürgülü bir kapı kullanmışlar yerden tasarruf sağlamak adına. Giriş yapar yapmaz hemen şurada düğmenin ışığın düğmesi bulunuyor. Mutfağın arka kısmındaki alanı banyo ve tuvalet alanı olarak kullanmışlar. Şu kısımda duş alanı var. Hemen burayı göstermek istiyorum size. Bir kişinin gayet rahat girebileceği bir alan. Şöyle kapatayım mı? Bu açılır kapanır kapağı da ilk defa görüyorum ben. Çok güzelmiş. Buradan çıktıktan sonra da şu kısım tuvalet alanı. Şurada da küçük bir lavabo kullanılmış. Yani alan küçük, şu kısım küçük evet. Ama kullanılan şeyler de küçük olduğu için her şeyi sığdırabilmişler banyo ve tuvalet ihtiyaçlarına dair. Şurada da ufak bir raf yapılmış. Gördüğünüz gibi banyo ve tuvalete dair hemen hemen bütün ihtiyaçlarınız var burada. Şimdi evimizin dışına çıkalım. Biraz da Emre Bey'i konuk edelim videomuza ve teknik detayları öğrenelim. Hadi gelin. Öncelikle bu tiny house'u yaparken, üretirken ki üretimini de siz yapıyorsunuz. Evet. Üretirken neyi amaçladınız?
Şöyle, zaten bunun ilk çıkış noktasını Galip Bey de ilk videoda çok güzel anlattı. Evet. Minimal yaşamdan bahsediyoruz. İnsanların artık bu materyalizmden daha çok uzaklaşıp, yani eşyaya önem vermektense artık bu büyük evlerden çıkıp daha küçük yaşam alanlarına bir yönelim başladı. Bu konaklama anlamında da özellikle bu Covid-19 sonrası sosyal mesafeye daha uyumlu konaklama tesislerinin üretimleri sıklıkla arttı. Bize de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, hatta yurt dışından bile siparişle alakalı talepler gelmeye başladı. Süper. Yani aslında bir üretici olarak çıktık bu yola. Red House'u zaten daha önce Evet, video anlatmıştınız. hazırladık. İnsanlara gidip burada böyle güzel küçük evlerde bir günlük yaşama deneyimi sunuyoruz. Yani tabii ki bir gün değil, sadece isterlerse bir hafta, 2 hafta bile konaklayabiliyorlar. Kiralayıp burada konaklayabiliyorlar. Peki Emre, bu tiny house'u tasarlarken, üretirken neyi amaçladınız? Öncelikle amacımız, bunu biz biraz daha İskandinav yaşam tarzına yönelik olarak tasarladık. Böylelikle dışarıda kar yağarken bu geniş pencerelerden dışarısını ferah ferah izleyebiliyorsunuz. Evet, göl kenarına çektiğinizde İstediğiniz, göl tercih ettiğiniz her manzarasından. yerde. Şimdi ben evimizin en boy ölçülerini öğrenmek istiyorum. Bu evin boyu 6 metre, genişliği 2,5 metredir. Yani totalde 15 metrekare bir alana sahiptir net olarak. 6'ya 2,5 metrekare. Evet. Kullanılabilir alanı 15 metrekare 15 mi diyoruz? metrekare kullanılabilir alan. Tabii ki bu önündeki terasını saymıyoruz. O sonradan eklenen bir parça. Evet, onu videonun en başında anlattım aynen. Arkadaşlar, videomu umarım beğenmişsinizdir. Tiny House videolarımı çok beğeniyorsunuz. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bu güzel küçük ev ile ilgili de size çok güzel bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Sorularınız varsa, fikirleriniz varsa yorum kısmına bekliyorum. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi. Bugünlük de benden bu kadar. Çok keyifli, çok güzel bir video oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çekilişime de katılmayı unutmayın. Çok güzel bir çekiliş. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.